Herkese selam. YouTuber Eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a yeni başlayanlar için video fikirleri nasıl bulunur, abone ve izlenme arttırmak için taktikler vereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız şu an sağ üst tarafta kartlar kısmında çıkan videomu izlemeyi unutmayın. Videomuza geçelim. En popüler YouTube kanalları her gün nasıl video atıyor diye merak etmiş olabilirsiniz. Şimdi size bunların hepsini detaylı olarak göstereceğim. Öncelikle YouTube'un arama motoruna gelerek arkadaşlar buraya bir defa tıklıyorum ve buraya evde kendi McDonald's'ımı açtım diye aratıyorum. Daha sonra arkadaşlar birçok video çıktığını sizler de görüyorsunuz. Hemen çevreye geliyorum arkadaşlar. Aynı şeyi buraya yazıyorum şimdi. Evde kendi McDonald's'ımı açtım yazıyorum. Daha sonra bunu çeviriyorum buradan İngilizceye. Hepsini kopyalıyorum buradan Ctrl+C ile. Tekrardan YouTube'a gelip bir tane daha sekme açıyorum. Ve aynı şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde değiştirmeden. Şu an belki şok olabilirsiniz. Cidden oha diyor da olabilirsiniz. Çünkü bu içerikler arkadaşlar yabancı ülkelerde çok önceden yapılıyor. Ve Türkiye'de bunları kendine uyarlayıp güzel bir şekilde insanlara sunuyor. Belki sizlerin gözünde etik olmayabilir, yani doğru olmayabilir. Bu kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ama bu şekilde. Sizler de görüyorsunuz şu an küçük resimleri bile birbirine hemen hemen birbirlerine çok yakın. Hatta %90, %95 olarak birbirlerine çok yakın. Bir diğerine geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Burayı da siliyorum. Örnek alfabetik sırayla bir gün geçirmek yazıyorum. Buraya aynı şekilde yazdım. Gördüğünüz başlığı, kapak resmi de gördünüz arkadaşlar. Buraya geliyorum şimdi çevreye. Alfabetik sırayla bir gün geçirmek. Aynı şekilde yazdım. Hiçbir şekilde değişiklik yapmıyorum sizlerin gözünün önünde arkadaşlar. Buraya kopyaladım. Tekrardan buraya geldim, yapıştırdım. Gördüğünüz gibi küçük resim bile birebir olarak aynı. Şunu diyebilirsiniz. Neden bu şekilde oluyor? Arkadaşlar çünkü bu tarz videolar, yani yabancı ülkede bu içerik yapılmış ve çok kişi tarafından beğenilmiş. Bu tarz videolar insanların hoşuna gitmiş. O yüzden büyük popüler kanallarda gördüğünüz gibi o içeriklerin benzerlerini kendilerine uyarlayarak insanlara sunuyor. Bakın videoyu almıyor. Burayı dikkatli dinleyin. Videoyu almıyor. Kendilerini uyarlıyorlar. Güzel bir şekilde insanlara sunuyorlar. Bu sefer geliyorum aynı şekilde. 24 saat boyunca tek renk. Bu içerikleri birçoğunuz belki de izlemiştir. Bakın gördüğünüz gibi küçük resimlere bakıyorsunuz. Bu içerikler önceden yapılmış gözüküyor. İşte bir ayda, bir yılda. Buraya geliyorum şimdi, çevreye geleceğim. 24 saat boyunca tek renk yazıyorum. Hemen kopyalıyorum bunu. Geliyorum YouTube'a, İngilizcesini yazıyorum hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani yabancı ülkeler, çoğunluk olarak yabancı ülkelerde yapılıyor. Daha sonra tutmuş ise birçok içerik üreticisi bunu zaten yapıyor. Bakın bu yanlış bir şey değil. Eğer ki kendinizi uyarlayıp güzel bir şekilde insanlara sunabiliyorsanız bunları yapmanızda bir sakıncası yok zaten. Birebir almak olay değil, sakın yanlış anlamayın. Birebir değil. Sadece kendinizi uyarlıyorsunuz ve güzel bir şekilde insanların beğenisine sunuyorsunuz. Hemen bir başka bir şeye gelelim. Örnek veriyorum, buraya yine dünyanın en pahalı arabası yazalım. Dünyanın en pahalı arabası. Gördüğünüz gibi bakın. Çok ihtişamlı, çok böyle muazzam bir küçük resmi var değil mi? Buraya geliyorum hemen arkadaşlar çevreye. Hemen buraya yazıyorum. Dünyanın en pahalı arabası yazdım. Aynı şekilde İngilizcesini karşıma çıkardı. Bunu kopyalayıp hemen buraya yapıştırdım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bakın. Küçük resimlere dikkatli bakın arkadaşlar. Tekrardan buraya geliyorum. Bakın. Çünkü arkadaşlar bu içerikler toplum tarafından seviliyor ve insanlar tarafından da ilgi görüyor. O yüzden bu tarz kanallar da insanların beğendiğini gördükçe bu tarz içeriklere daha çok yoğunlaşıyor. Sizler de yapabilirsiniz ama hiçbir zaman şunu unutmayın arkadaşlar. Kendinizden farklılıklar katarak anlatmaya çalışın. Yani birebir olarak değil. Kesinlikle birebir olarak değil. Bu sefer arkadaşlar tekrardan geliyorum. Belki sıkça gördüğünüz, çokça izlediğiniz bir içerikten bahsedeceğim şimdi. Gerçek hayatta mesela Tinder örnek veriyorum. Hemen bunu yazdık. Bakın
Gerçek hayatta Tinder değil mi? Küçük resimlerini gördünüz. Gayet başarılı, gayet böyle dikkat çekici. Buraya hemen İngilizcesini yazacağız. Çevreye geliyorum. Buraya gerçek hayatta mesela Tinder yazdım. Hemen bunu kopyalıyorum. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şu an belki oha yuh diye olabilirsiniz yani. Bu kadar benzerlik olur mu diye olabilirsiniz ama evet arkadaşlar, yani büyük popüler kanallar çoğunluk olarak her gün video attığı için, her günde düşünüp özgün içerikler bulamayacağı için bu tarz şeylere yönelim gösteriyorlar. Bu tarz şeylere ihtiyaç duyuyorlar. Hemen bir diğerine bakalım arkadaşlar. Şuradan gelelim. Bakın Ctrl+A ile hepsini seçtim, sildim. Gerçek hayat diyorum. Bakın en üstte hemen çıktı. Gerçek hayatta birçok içerik çıktı. Gördüğünüz gibi bakın. Boylu boyuna işte PUBG'dir, Minecraft'tır, birçok içerik çıktı. Biz şimdi en üsttekine bakalım. Hemen tıklıyorum gördüğünüz gibi. İçerikleri gördünüz arkadaşlar. Burada küçük resimleri de gördünüz. Bakın. Görüyorsunuz bunların hepsini. Hemen geliyorum arkadaşlar çevreye. Hatta direkt olarak şuraya tıklayalım. Hemen yazalım. Hemen yazdık. Bakın. Görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, cidden yabancı ülkeden birçok içerik aldığımızın kanıtıdır bu. Birçok içerikler alıyoruz, evet. Başka ülkeler de yapıyor bunu. Ama eğer ki yeni bir kanalsanız, yeni içerikler üretiyorsanız özgün olmanıza gerek yok. Çünkü arkadaşlar mesela kanalınız oyun kanalı, Ahmet Oyunda diyelim. Ahmet Oyunda kanalı içerikler üretiyor ama özgün. Ama hiçbir şekilde insanlar tarafından görünmüyor. Yani bilinmiyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sesiniz çok güzel, çok güzel şarkılar söylüyorsunuz ama sadece mahallenizdeki kişiler biliyor bunu. 15 kişi, 30 kişi. Yani insanlar tarafından görünmüyorsunuz. Niye? Çünkü aramaya dayalı içerikler üretmediğiniz sürece bu hep bu şekilde kalacaktır. O yüzden arkadaşlar, yeni bir kanalsanız ve yeni kanalınızı geliştirmeye, büyütmeye çalışıyorsanız bunlara özen gösterirseniz, insanların hoşuna gittiği şeylere yönelirseniz ve kanalınız da buna uygunsa daha hızlı, daha böyle hızlı bir şekilde abonenizi, izlenmenizi arttırabilirsiniz. Yani 3 ayda geleceğiniz yeri 1 ayda gelirsiniz, 15 günde gelirsiniz. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. En popüler YouTube kanalları da gözlerinizin önünde bunları uyguluyorlar. Belki burada gördüğünüz kanalları sizler de takip ediyorsunuz, izliyorsunuz ama bu şekilde her gün içerik çıkarmak, her gün içerik üretmek çok zor. O yüzden bu tarz içeriklere yöneliyorlar. Kimisi için yanlış bir şey, kimisi için doğru bir şey. Bunu kendiniz karar vermek zorundasınız. Ama şunu da vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Eğer her gün içerik üretiyorsanız özgün içerikler üretmekte ciddi manada zorluk çekebilirsiniz. Her gün yeni bir fikir, her gün yeni bir fikir sizi ciddi anlamda yorabilir ve motivasyonunuzu kırabilir. O yüzden kanalınıza videolarınızı attıkça, geliştikçe, büyüdükçe yeni fikirler ortaya zaten çıkacaktır. Bununla emin olabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.